Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Paket satın alım rehberine hepiniz hoş geldiniz. Şu paketi alsın, bu paketi alsın diye bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Hangi paketler iyi, hangi paketler kötü? Bunun üstünden gideceğim, mantığını anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Öncelikle oyundaki en iyi paket kesinlikle bence bu iki paket arkadaşlar. Şuradaki şu an ben aldığım için göremiyorum da bileti kullanınca oyunun ilk günde almayın. İşte 200 liradan 120 liraya düşüyor. Ben daha şu yeşil şey gelmeden direkt satın aldığım için bir sonraki kullanışımda bir sonraki ay aldığımda yani indirimli bir şekilde kullanacağım. Haftalık kısmına geldiğimizde ise kaynak iyi ama oyun başı için şu kaynak hiçbir işinize yaramayacak. Gerek yok. Ya daha doğrusu kaynağa para yatırmayı tercih etmediğimiz için. Yoksa tabii ki oyun başına kaynak çok işinize yarayacak. Yanlış bir şekilde şey yapmamış olayım. Bence buradan kesinlikle şu beceri puanı alınabilir arkadaşlar. Yani haftalık bilet günlük alıyorsunuz ve şu beceriden gerçekten çok fazla gidiyor. Onun dışında burada tavsiye edebileceğim çok bir şey yok. Yani yüksek yatırım yapıyorsanız ben oyunun ilk günü direkt hem aylık paketlerin hepsini hem de haftalık biletleri almıştım. Bu hafta tekrar almadım. Ama şu an alacak olsam kesinlikle şuradan beceri hızlandırmasını alırım. Kaçırdım bir saniye. Evet. Şu beceri puanını alırım arkadaşlar. Çünkü şu inanılmaz bir şekilde zor birikiyor ve bizim için gerçekten çok değerli. Günlük özele geldiğimizde ise buradaki paketleri genelde almıyorum. Genelde bu günlük paketler yani şunları almasam da olur. 3 saatlik hızlandırma falan. Gidip hızlandırmaya ya da şu şey jetonuna imparatorluk parasına 200 lira vermek istemedim. Ama tabii ki yine yüksek yatırımlı oyuncular bunu da her gün düzenli olarak çekecekler ve şurada istedikleri kahramanı seçecekler. Buradaki arkadaşlar bu şekilde seviye seviye açılan tüm ödüller güzel. Şunun gelişmişinin sağdakini daha da pahalıydı. Sol taraftaki daha ucuzdu. Yani görevleri yaptıkça açılsın. Acele etmeyin arkadaşlar. Oyun başına çok hızlı bir şekilde gelişmek isteyen oyuncular onu da alabilir. Hani çok fazla param var. Çok hızlı gelişiyorum demek isteyen arkadaşlar varsa tabii ki sağdaki pakette tercih edebilirler. Ama daha minimum tutarlarda yatırım yapıyorsanız eğer kesinlikle sol taraftakini alıp bunu doldurun. Gerçekten ödülleri gayet iyi. Süre sınırlı ödülümüze bakalım. Arkadaşlar çok iyi. Yani 200 liraya hem şey alıyorsunuz. Genel efsanevi kahraman madalyası, hem TP, hem beceri puanı, hem de işte kuyumcuların kullandığı dövme çekici alacaksınız. Efsanevi beceri parşömeni bir de ekstra olarak. 200 liraya alabileceğiniz en iyi paketlerden bir tanesi kesinlikle bu. Ben almanızı tavsiye ederim. Kahraman seferine geldiğimizde ise yani şöyle mesela ben bu kahramanı mızrakçı kompu için istiyorum. O yüzden bunun süresi de olmadan kesinlikle alacağım. Çünkü zaten 119 TL. Tamamen bu da sizin oynayacağınız kompa şeye bağlı arkadaşlar. Bütçenize bağlı ama kötü bir paket değil. Bence güzel bir paket. Ben beğeniyorum. Burada istediğiniz kahramanı da seçebilirsiniz. Oyunun başında şunu almıştım, açmıştım. Sadece farm yapmama yarıyor. Onun dışında hiçbir işime yaramıyor diyebilirim. En azından oyun başı için. Ama şu an Büşra'yı istiyorum açıkçası. O yüzden kötü paket değil, alınır. Özel hediyeye geldiğimizde ise şunları inceledim arkadaşlar. İlk 3 paket yine okey alınabilir. Hatta ilk ikisi çok daha iyi. 3'e 4'e 5'e geçtikçe arkadaşlar örnek veriyorum. 2100 liraya 46 tane veriyor. Yani 4200 liraya kaç tane vermesini bekliyorsunuz şundan? İşte 40, 80, 90, 92 tane falan oluyor mesela. Ama burada 70 tane veriyor. Hem fiyatı neredeyse iki katına çıkıyor. Bir de 20-21 tane az veriyor. Kesinlikle son pakete doğru gittikçe yani verdiği malzemelerin bayağı şeyi değeri düşmüş oluyor. Sayısı azalmış oluyor. Yani çok yüksek yatırım yapmıyorsanız son iki paketten bence uzak durmalısınız. Tabi burada alacağınız şey de tamamen ihtiyacınıza göre değişiyor. Yani genelde muhtemelen yani şu parçaları ya da şunları falan alırsınız diye düşünüyorum ama dediğim gibi tamamen sizin tercihiniz. Burada Mulan'ı fulllemek için bu paketleri almak zorundasınız. En azından oyun başı için. Çünkü genel mitik parçanız çok fazla olmuyor. İnanılmaz rezalet kötü bir paket arkadaşlar. Yani oyunda alabileceğiniz en kötü paketlerden biri tamamen para tuzağı. Ama oyun sizi para harcamaya itiyor diyebilirim. Yani şu paketler ilerledikçe çok daha kötü paketler gelecek. 100 dolarlık paketler gelmeye başlayacak ve her geldiğinde onlar çok daha kötü şeyler verecek.
İnanın ki hiçbir şey vermiyor yani şurada. Yani tamamen göz boyama. Zaten şurada %618'den de gördüğünüz gibi. Yani maalesef ki bu tarz tüm mobil oyunlar bu tarz para tuzağı paketler yapıyor ve yüksek yatırım oyuncuları da mecbur bırakıyor. Özellikle sınırlı diyor ama bence tamamen çöp. Yani tabii siz de değerli yorumlarınızı lütfen videonun altına bırakın. Hep birlikte isterseniz oturup tartışalım. Umarım yanlış bilgiler vermiyorumdur. Yanlış söylediğim bir şey varsa, tecrübeli arkadaşlarımız varsa lütfen beni düzeltsinler. Arkadaşlar, video izleyen arkadaşlar da yorumları kontrol etsinler. Düzelttiğimiz belki bir şey olur. Kahraman büyümesi, hızlandırması. Neymiş bakalım hemen. %1515. Tip kitabı veriyor. 1500 tane şundan veriyor. Ya bu fena bir paket değil arkadaşlar. Hatta kötü bir paket değil, gayet iyi bir paket. Çünkü 41 lira. Ya bunun şeyini görmek lazım ama. Bunu aldıktan sonra bir sonraki paketler nasıl gelecek? Onu bilmediğim için ya şu 42 liraya tıklayıp bunu gayet alabilirsiniz. Bedava gibi bir şey diyebilirim. Gayet iyi bir paket. Ama yani sonraki paketleri bilmiyorum. Tamamen şeye bakın. Ha, şurada verdiklerine bakın arkadaşlar. Bir yere fotoğrafını çekin, not alın. Sonraki pakette fiyatın artışına göre yüzde kaç arttırıyor içindeki malzemeleri. Hani bir sonraki paket 80 lira olarak ya da 100 lira olarak geliyorsa bir ya da 1,5 kat artıyorsa da 2 kat artıyorsa ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Tıpkı benim yukarıdaki pakette yaptığım gibi. Çeşitli kaynaklar. Bu inanılmaz iyi bir paket. Yani %4192'yi görüyorsunuz. Eğer oyuna çok yüksek yatırım yapan ve kaynakta ben sıkıntı yaşamak istemiyorum. Hızlı bir şekilde erkenden binalarımı basacağım işte. Araştırmada 5. seviye askerler çıkaracağım. İşte 20. seviye kasaba yapacağım ya da 30'a doğru gideceğim diyen arkadaşlar varsa bunlardan bayağı bir alabilirler. Çünkü bunlar ilerledikçe de çok da kötüleşeceğini sanmıyorum. Muhtemelen son paketleri falan kötüdür diye tahmin ediyorum. Bayağı da paketimiz varmış. Hızlanayım biraz. Yani hızlandırma paketleri. Bunun da ilk iki paketi falan belki alınabilir arkadaşlar ama onun dışında diğerlerine çok fazla yönelmeyin. Ya birkaç tane şey falan izledim. Çok güzel videolar çeken arkadaşlarımız falan var. Ya paket videosuna denk geldim. Tüm paketlerin hepsine alınabilir demiş ama bütçemiz sınırlı olduğu için arkadaşlar hani her pakete tıklayamıyoruz. Sonuçta bir oyun oynuyoruz. Herkesin belirli bir bütçesi var. Keyif aldığımız kadar oyuna para yatırmaya çalışacağız. O yüzden daha değerli paketleri almaya çalışalım. Örnek veriyorum yani hızlandırma ve kaynak paketlerinden kesinlikle bence uzak durun. Örnek veriyorum sizin bu oyuna yatırabileceğiniz toplam bütçeniz diyelim ki 5.000 liradır ya da aylık 1000 liradır, 200 liradır, 500 liradır her neyse. Bu paketleri alırken de bize 200 lirayı verimli kullanabileceğimiz en iyi paketleri almamız gerekiyor. Örnek veriyorum en üstte gösterdiğim o oyunun en iyi iki paketi dediğim paketler gibi. Ya da oyunda bir süreden sonra ne değerli olacak arkadaşlar bizim için? Kahraman donanımları, yüzükler, işte efsunlar. Bunların paketlerini almak kesinlikle daha değerli olacak. Kaynak bir şekilde topluyorsunuz zaten. Aynı şekilde hızlandırmayı da beklersiniz. Birkaç gün geriden gelirsiniz. Ama diğer şeyleri para yatırmadan elde etmeniz inanılmaz zor olacak. Ve bunları çok hızlı bir şekilde her etkinlikten hızlandırmada kaynakta geliyor. Tamamen mantığı bu şekilde aslında. Ödül çılgınlığına bakalım. Neymiş ödül çılgınlığı? Bu ikisini ücretsiz veriyor bize. 78 liraya ne veriyormuş? Yani 600 bin şey, 1000 tane para, 2 saat hızlandırma. Ya beceri puanları değerli ve 80 liraya ardından şunları da almak. Ya fena değil, alabilirsiniz. Yine yüksek yatırımlı arkadaşlar için söylüyorum. Tamamen beceri şeyi ya. Beceri paketleri herhalde. Ya açık konuşmak gerekirse ben çok beğenmedim. Ya çünkü bir yerden sonra arkadaşlar örnek veriyorum. Şundan 12.400 liraya bir tane kahraman sadece bir tane seviyesini, yeteneğinin seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Ve buna 414 lira verdiğinizi düşünün. Ve her seviyede giderek artacak. Yani buna para dayanmaz. Bunu açık söyleyeyim. Nasıl bir işin içine girdik? Nasıl işin içinden çıkacağız inanın bilmiyorum. Umarım çok fazla hırs yapıp çok fazla paranızı harcamazsınız arkadaşlar. Her neyse devam ediyorum. Rezil, rezil ya. Ya şu önerilenlerin üçü de çok rezil. Geç. Kahramana gelelim. Abi inanılmaz kötü hepsi. Hiçbir şey vermiyor neredeyse.
Arkadaşlar bunların ileride bence çok daha iyi paketleri gelecek ya. Ya en azından mesela şu parçayı kullandığımızda sağ üstte bunun paketi gelecek. Ya da efsanevi taslak kullandığımızda bunun paketi geliyor. Ya onlar daha iyi. Yani buradakilerden bence uzak durun. Buradakiler tamamen para tuzağı. Hiçbir esprisi yok bu paketlerin. Bakalım süre sınırlı promosyona. Hızlandırmaları, kaynakları döşemişler yine. Yani şunu zaten almaya gerek yok. Düşük yatırımlı bir oyuncunun. Şu ne kadarmış? 200 lira. Şu bizim için değerli de zaten yok abi ya. Yani tavsiye etmiyorum. Açık konuşayım. Şuradaki 4 sayfayı da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tabii sizin tercihiniz. En azından ben bir kere bile tıklamadım. Tıklamayı da düşünmüyorum. Evet, geldik önemli bir yere daha. Buradan ileride kahramanlar gelecek. Sezar, Mezar, Cerçurt falan herhalde. Burada da çok büyük paralar dönecek. Şu an için hiçbirine yönelmedim. Çok yüksek yatırım oyuncular buradan kahramanları fullleyecekler ya da bayağı yıldızlarını yükseltecekler. Buraya açıkçası çok detaylı bakmadığım için bu konuda bilmediğim konu hakkında ya da araştırmadığım konu hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. İleride bu kısmında da geldiğimde Discord'da ya da videolarda yazarım ya da videosunu çekerim arkadaşlar. Büyüme fonu her oyuncunun kesinlikle alması gereken bir tane paket arkadaşlar. Ya bunu acele etmeyin ama. Kasabanız 30 olsun. Bu muhtemelen süresi de yok. Oyunun isterseniz 6. ayında bile alabiliyorsunuzdur. Bizim oynadığımız diğer mobil strateji oyunlarında hep böyleydi. Bunda da öyle olduğunu düşünüyorum. 414 liraya alabileceğiniz iyi paketlerden bir tanesi. Bu kesinlikle alınmalı. Bunun acelesi yok zaten. Burada yükleme bonusunda ne kadar yüklerseniz ona göre ödüller artıyor. Şu 200 binin de üstü geliyor da yanılmıyorsam. 7. 8. bu 10. aşamaya 20. aşamaya kadar götürürler. Şimdi sayfamızda paket varsa şunlara bakalım. Özel mücevher sandığı ne veriyormuş? 9 tane mücevher veriyor. Muhtemelen bunların sarıları bizim daha çok işimize yarayacak. Morları bir yerden sonra kullanacağımızı pek düşünmüyorum açıkçası. Yani 200 liraya yok arkadaşlar ya çok bir şey vermiyor. Kötü paket. Burada ne veriyormuş? Kaynak ve hızlandırma. Kasabayı 30'a götürecek balina arkadaşlar. Bunların ala ala ilerliyorlardır diye düşünüyorum. 30 milyon kaynak. Ve kaç gün? 12 saatlik 12 tane de şey veriyor arkadaşlar. Bizim alacağımız bir şey değil ama paket değil. Çünkü dediğim gibi kaynak ve hızlandırmalardan genel olarak uzak durmaya çalışıyoruz. Teknoloji güçlendirmesi diyor. Buna bakalım. Tamamen araştırma hızı ve genel hızlandırma veriyor. İstediğin yere kullanabiliyorsun. Bu da 414 lira. Bu konuda da çok fazla üstüne durmaya gerek yok. Şimdilik paketler böyle. Ya mantığını nasıl kurduğumu az çok anladınız arkadaşlar. Eğer atladığım bir paket falan varsa yorumlarda ismini yazın. Şu paket nasıl alınır mı gibisinden. Gün içinde kesinlikle yanıt veririm arkadaşlar. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.